Makineler, insanların basit protein temelli vücutları üzerinde çok sayıda deney yaptı. İnsanlar hakkında öğrendikleri bilgileri data olarak kullandılar. Aynı zamanda biyoelektrik, termal ve kinetik enerjilere sahip insan vücudundan bir şekilde enerji üretmeyi başardılar. Bu sürekli yenilenen enerji kaynağı kontrol altında tutulmalıydı. Makineler insanların bedenlerini bir kapsülde tutarken zihinlerini kolektif bir simülasyon programına bağladı. Matrix isimli bu sistemi tasarlayan yazılım programı mimardı. I am the architect. I created the Matrix. Mimar, insan doğasını anlamak için topladığı verilerle matematiksel denklemlere ve algoritmik aşamalara dayalı ilk Matrix'i inşa etti. Mimarın amacı insan zihinlerinin bağlandığı bu simülasyonda program yapısını dengede tutmak ve mahsullerin kaybedilmesini önlemekti. Mimar tasarladığı ilk Matrix'te insanları memnun etmeye çalıştı. Çünkü insan doğasının temel motivasyon kaynağının haz odaklı olduğunu düşündü. İnsanlar mutlu olursa buradan çıkmak istemezler ve simülasyon istikrarlı olurdu. Prototip olan bu ilk Matrix'e fanlar Paradise Matrix yani Cennet Matrix'i diyorlar. Filmlerde bu Matrix'ten bahseden ilk kişi Ajan Smith'ti. Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy? Ajan Smith bu ilk versiyonda insanların hiç acı çekmediklerini söylüyor. Acı duygusu bir nevi ayıklanmış, acı merkezleri denkleme dahil edilmemiş. İnsan beyninde sürekli serotonin ve dopamin hormonlarını aktive edecek olay akışları kurgulanıyor. Mimar ise şöyle demişti. The Matrix is older than you know. The first Matrix I designed was quite naturally perfect. It was a work of art, flawless, sublime. Mimar ilk Matrix'in en mükemmeli olduğunu söylüyor. Çünkü matematiksel denklemler girdi çıktılar anlamında mimarın mantıksal ve kesinlikçi dünyasına en uygun olan Matrix buydu. Hope. It is the quintessential human delusions. Serinin filmlerinde ve oyunlarında ilk Matrix'le ilgili başka bir doğrudan anekdot yok. Ancak Animatrix'in 2. Rönesans bölümünün sonlarında şöyle bir sahne var. Makineler bedenlerini alıp sanal bir gerçeklik kurma konusunda insanlarla anlaşma imzaladıktan ve Matrix programını başlattıktan hemen sonra bir çocuk görüyoruz. Her taraf yıkılmış haldeyken çocuk çevresini çok güzel bir kar yağarken görüyordur. Yani etraftaki gerçekliği farklı algılıyordur. Çocuk yağan karla oynamak için dışarı çıkmıştır. Anne babası evlerinin kapısından ona seslenirler ve çocuk sevinç içerisinde eve doğru koşmaya başlar. Evlerinin çevresinde de Noel süslemeleri görürüz. İkinci Rönesans'ın senaryosunu Wachowskiler kendileri yazdı. Bu sahnede bir ilk Matrix tasviri yapıp yapmadıklarını bilmiyoruz. Doğrudan bir bilgi verilmiyor. Ancak eğer bu ilk Matrix'ten bir tasvirse, çocuğu zihinsel olarak analiz etmiş olan makineler, onun mutlu olacağı senaryolardan birini yaşam algoritmasına eklemişler gibi duruyor. Çünkü çocuklar kar yağan Noel günlerini severler. Animatrix'in Matriculated bölümünde ise insanlar avladıkları bir makineyi kendi taraflarına çekmek için onu bir simülasyona bağlayıp çeşitli testlerle kararlarını etkilemeye çalışıyorlardı. Bu simülasyonda zihinsel bir cennet boyutuna benzeyen sahneler vardı. Kuralların ya da kontrollerin olmadığı, sınır ya da engel tanımayan, her şeyin mümkün olduğu bu zihinsel evren, Matrix serisindeki cennet tasvirlerinden biriydi. Bu yüzden ilk Matrix'in kusursuzluğunu tasavvur etmeye çalışırken aklıma hep Matriculated bölümü gelir. İnsanların arzularının karşılandığı ilk Matrix versiyonunda bildiğimiz formda ajanlar olmasını bekleyemeyiz. Cennet Matrix'inde ajanlar yerine koruyucu melekler vardı. Serafim denilen bu melekler Matrix düzeninin koruyucularıydı. Sonraki sürümlerde sürgün bir program olarak kahini koruyan Seraph, eskiden bu meleklerden biriydi. Seraph is guardian of the Oracle. When I got a script,
I saw the name and then I figured out from the Bible the meanings, the God. Serafimler Hristiyanlıkta melek hiyerarşisinin en üstünde yer alır ve Tanrı'ya en yakın varlıklardır. İslamiyet'te arşın taşıyıcıları olarak bilinirler. Ayasofya'nın kubbesinde de 4 serafim tasviri vardır. Yani hem kubbeyi hem de arşta yer alan Tanrı'nın tahtını korurlar. Seraf kelimesinin etimolojik anlamı yanmaktır. Semavi dinlerde meleklerin ateşten yaratıldıklarını biliyoruz. Matrix Reloaded'da Seraph'ın kodlarının yanan bir formda olması bu konuya bir göndermeydi. Dinlerde melekler kanatlı olarak resmedilirler. Özellikle Serafim tasvirinin en dikkat çeken yönü kanatlarıdır. Hikayeye göre Merovingian için çalışan Seraph'ın ihanet sonucu kanatları kesilmiştir. Filmde de kendisinden kanatsız olarak bahsedilir. Tüm bunlar onun bir melek gibi betimlendiğinin, Matrix'in cennetsi ilk versiyonundan kalma bir program olduğunun göstergeleridir. Matrix Online oyununda Merovingian'ın hapsettiği kanatlı sürgün programlardan bahsedilir. Oyunun sürücüleri kapanmadan önce hacklenmeye izin verilerek kullanıcıların kanat takmasına da izin verilmişti. Ayrıca oyunda Belrod isimli bir düşmüş melek yani Fallen Angel vardır. Fallen Angel cennetten kovulan melekler için kullanılır. Genelde cehennemle özdeşleştirilen Merovingian'da ilk Matrix'ten kalma bir program olabilir. Matrix Online oyununda Merovingian'ın bir zamanlar Matrix'in işletim sistemi olduğuna dair ipuçları vardır. Bu bilginin detaylarına ayrı bir videoda eğileceğim. Şimdilik neden onun ilk Matrix'ten olabileceğine değinelim. Merovingian ilk 2 Matrix'te determinizme yani nedensellik sistemine dayalı bir bilgi akışını kontrol ediyordu. I am a trafficker of information. I know everything I can. Onun yöntemi mimarın mantıksal sistemine uygundu. Özgür irade değil, neden ve sonuçlar önemliydi. His philosophy is causality, and basically that is the philosophy of the entire machine world, of the entire Matrix. Filmlerden anlaşıldığına göre kendisi zevkli yaşamasını seven ancak acıdan da anlayan biriydi. Aynı şekilde insanların neyden haz alacaklarını, neye tepki vereceklerini hesaplayabilen bir programdı. Matrix Reloaded'da restorandaki bir kadına cinsel uyarıcı özelliği olan bir kek gönderdiğinde sonucun ne olacağını biliyordu. Yani ona göre insanlar etkilere tepki veren kuklalardı. Action, reaction, cause and effect. Ancak mimarın bahsettiği ilk 2 Matrix başarısız olunca Merovingian gözden düştü ve programa kahin entegre edildi. Kahin insanları anlama konusunda Merovingian'ın determinist bakışından farklı olarak daha sezgisel bir karakterdi ve seçim konseptine önem veriyordu. Merovingian ise seçimin bir illüzyondan ibaret olduğunu düşünüyordu ve kahinden nefret ediyordu. Çünkü kahin onun yerini almıştı ve tekrar gücü ele geçirmek için ondan kurtulmak istiyordu. Seraph Neo'ya şöyle demişti. Then what are you? I protect that which matters most. Kahini korurum demek yerine en önemliyi korurum diyor. Çünkü bir zamanlar en önemli kişi Merovingian'dı ve ona hizmet ediyordu. Merovingian bu yüzden Seraph'a İsa'ya ihanet eden Yahuda'nın ismiyle hitap ediyor. İkisi arasında bir zamanlar baba-oğul ilişkisi olduğunu Merovingian'ın şu hitabından anlayabiliriz. The prodigal child returns. Savurgan oğul İncil'de geçen bir kıssadır. Zengin babasından kendisine kalacak olan mirasını talep eden, aldıklarıyla uzak bir diyara gidip müsrif bir hayat yaşayan bir çocuğu anlatır. Oğul bütün her şeyini tüketir ve kıtlık çıkar. Çok zor zamanlardan geçtikten sonra babasından af dilemek için döner. Merovingian'ın kapısına dönen Seraph bu hikayedeki savurgan oğul temsilidir. Tüm bunlar Seraph gibi Merovingian'ın da ilk Matrix zamanından beri sistemde olduğunun ipuçlarıdır. Merovingian kendisine ihtiyaç kalmadığında silinmeyi reddetti ve program içerisindeki güçlerini kullanarak veri trafiğini kontrol eden bir sürgüne dönüştü. Merovingian ve kahin arasındaki güç savaşını video yapmak istiyorum. Bildirimleri açarsanız sevinirim. Bring me the eyes of the oracle, and I will give you back your savior.
Tarihsel anlamda Orta Çağ'da Frank bölgesinde hüküm sürmüş olan, İsa'nın soyundan geldiğine inanılan Merovingi hanedanı, modern Fransa'nın kurucu hanedanı olarak bilinir. Matrix Reloaded'da Merovingian'ın şatosunda çok sayıda Orta Çağ dekoru olduğu görülüyor. Bunlar Merovingian'ın kutsal ve kurucu ilk Matrix döneminden kaldığına işaret ediyor olabilir. Ayrıca filmde Merovingian'dan en eskilerimizden biri olarak bahsediliyor. A very dangerous program. One of the oldest of us. He is called the Merovingian. Very, very old program. He's one of the oldest and meanest programs in the Matrix. Ancak Merovingian'ın şatosunda bundan da ötesi var. Şatodaki her bir objeyi Wachowski'lerin yönlendirmesiyle özel olarak tasarlayan set tasarımcıları bir de duvar resmi yapmışlardı. Tasarımcılardan biri Matrix Reloaded'ın kamera arkası çekimlerinde duvar resminde ne olduğunu şöyle açıkladı. This mural is a symbol of the Matrix, but in sort of a Renaissance or medieval theme. This is medieval times, and there's the rest of us. This is all us humans on Earth battling it out. And then above that, we've got heaven with the angels. But the angels aren't really just angels. The angels are actually manipulating what's going on Earth. And who's at the center of heaven but Merv himself? So it's all about him. Again, he's controlling everything that's going on in heaven and everything that's happening on Earth. So this is another analogy for the Matrix, where we all think that we're in control of what's going on here on Earth, but actually there's a whole other system in place where we're being manipulated. Şatodaki duvar resminin alt tarafında insanlar birbirleriyle savaşırken üst tarafta meleklerin olduğu cennet tasvirinin ortasında Merovingian'ın M harfi, güneş ışınları ve kral tacı var. Merovingian cennetten insanların hayatlarını kontrol ediyor. Sanırım bu duvar resmi Merovingian'ın Paradise Matrix'ten kalma bir program olduğunun, bir zamanlar her şeyi yönettiğinin ve bir şekilde gözden düştüğünün en önemli kanıtı. İlk Matrix'in herkesin mutlu olduğu, kusursuz bir yer olduğu metaforu birçok mitolojide ve dinde benzer şekilde yer alır. Hesiodos'un İşler ve Günler kitabında bahsedildiği gibi Yunan mitolojisine göre insanlık tarihi 5 çağdan oluşur. İnsanların ilk çağına Golden Age yani Altın Çağ denir. Bu çağda bolluk bereket vardır ve insanlar ölümsüzdür. Kötü şeylerin olmadığı bu dönemde İnsanlar tanrıların lütfu sayesinde mükemmel bir hayat yaşarlar. İlk Matrix'ten kalma Seraph'ın altın koda sahip olmasının bir diğer anlamı budur. Çünkü o ilk altın dönemdendir. Seride bu şekilde bahsedilmese de Matrix fanları ilk Matrix dönemindeki bu kodlara Golden Code derler. Neo bu kodun çok benzerini, belki de aynısını Makineler şehrindeki her şeyin içinde görmüştü. Mimar ilk Matrix'in en kusursuzu olduğunu söylerken gerçek dünya ile organik bağını kastediyor olabilir mi? Bu konuya da ayrı bir içerikte dönüş yapabilirim. Mitolojilerde olduğu gibi tarihte de bir devletin en iyi dönemini betimlemek için Golden Age tabiri kullanılır. Babil kralı Nebukadnezar'la ilgili yaptığım videoda 5 güçlü krallık sürecinden bahsetmiştik. Krallığın en güçlü ve mutlu döneminin Head of Gold yani altın baş denilen ilk imparatorluk dönemi olduğu belirtilir. Matrix serisindeki Nebukadnezar referansları videomu izlemeyen varsa kaçırmasın derim. Semavi dinlerde Adem ve Havva'nın en başta cennette yaşadıkları anlatılır. Cennet sonsuz nimetlerle dolu kusursuz bir yerdir. Adem ve Havva cennetin bütün imkanlarından faydalanabilirdiler. Ama onlar Tanrı'nın onlara koydukları tek yasağı çiğnerler. Bilgi ağacının meyvesinden yerler ve cennetten kovulurlar. Yedikleri meyve genelde kırmızı elma olarak tasvir edilir. İkinci Rönesans'ta insanlara Matrix anlaşmasını imzalatan yapay zeka liderinin elinde de kırmızı elma vardı. İnsanlara Matrix'te istediğiniz gibi yaşayın ama kırmızı elmayı yemeyin der gibiydi. Ancak insanlar bir nevi kırmızı hapı seçerek bu yapay dünyayı terk etmişlerdir. Yani uyanmışlardır. Adem ve Havva mutlu olabilecekleri sonsuz hayatı yaşamak yerine kendi iradeleriyle bir yasağı çiğnemeye karar verdiler. Paradise Matrix'teki insanlar da benzer şekilde simülasyonu kabul etmemiştir. Bu özgür irade denkleme katılmadığında insan psikolojisinin sonsuz mutluluğu reddettiğinin göstergesidir. Belki zihinleri bir şekilde bir şeylerin gerçek olmadığını sezinliyordu. Çünkü mutluluk asla tek başına yeterli değildir.
Bu rasyonel bir tepkiden ziyade duygusal bir tepkidir ve hesaplanamamıştır. Bu yüzden ilk Matrix'teki insanlar programı kabul etmemiş ve uyanmışlardı. Çünkü insanlar seçim haklarının olmadığı edilgen bir mutluluğun gerçek olmadığını anlamışlardı. Perfect world was a dream that your primitive cerebrum kept trying to wake up from. A triumph equaled only by its monumental failure. Mimar ilk Matrix'in çöküşünün sebebini insan doğasındaki kusurluluğa bağladı. Sorunu çözebilmek için insanlık tarihini inceledi. İnsanın acılarını, korkularını aktif tutacağı daha grotesk bir Matrix tasarladı. Böylece Nightmare Matrix yani kabus Matrix'i ortaya çıktı. I believe that as a species, human beings define their reality through misery and suffering. Acı ve ıstırap insan varoluşu için olmazsa olmaz mı? Toplumlar kendilerini trajedilerle mi tanımlar? Bizi biz yapan şey korkularımız mı? Bu soruların cevapları ve Kabus Matrix'inin amacı başka bir videonun konusu. Bu serinin devam etmesi için desteğiniz çok önemli. Abone olup beğeni ve yorum atarsanız bu gece kabus görmeyebilirsiniz. Please be kind to me. Say that you forgive me for letting him love me.